Merhabalar, Filiz Gökdemir, ben eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı canlı yayında bugün ne dikiyoruz? Bugün çok da istediğimiz bir şeydi, çok da konuştuk aslında. Belli tünelli dediğimiz hani belinden ekstra içeriden ip geçirip önden bağladığımız spor tarzı bir elbise dikeceğim bugün. Uzun bir elbise olacak. Biraz da 46-48 beden arası bir bedenimiz olacak. Söyleyeyim. Hani yaptığımız beden belden oturtmalı olacağı için aslında 38 ile 48 arası giyilebilecek bir tarz olacak. Oversize olarak geçiyor zaten bunlar. Hemen geçiyorum. Tabii ki gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir elbise diktik. Kuplu bir elbise bu. Şu anda renginden dolayı belki siz göremiyorsunuz ama tamamen kulplu, arkası dikişli, boğazlı bir elbise diktik ve bunun videosu Cuma günü yayınlanıyor arkadaşlar. Cuma günü hemen telefonumda sesini kısmayı unutmuşum. Telefonumun sesini kısayım. Cuma günü saat 6 ile 8 arası videomuz yayınlanacak. Bilginiz olsun. Evet. Ve hemen başlıyoruz tabii ki. Haftaya da ben dalgıç kumaş seçtim. Scuba dalgıç. MDT 3010. Bunun tabii ki birçok rengi mevcut bizde, biliyorsunuz. Scuba ile bir sürü şeyler diktik ve dikmeye de devam edeceğiz. Çünkü her modele yakışan, giden bir kumaş. Yani ne dikerseniz dikin, yazlık, kışlık hiç fark etmez. Yazın dahi giyebileceğiniz bir kumaş. Öyle söyleyeyim, çünkü ben giyiyorum açıkçası. Evet. Tabii ki ben kadınların bir güne sığdırılması taraftarı değilim ama onu da hemen belirtelim burada. Günün ön anlam ve ehemmiyeti açısından. Efendim, Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun diyorum. Ama içimden geçen tabii ki biz kadınlar bulunduğumuz ortamı kesinlikle güzelleştiren, iyilikler saçan, değer katan varlıklarız ki erkeklerin yanında kesinlikle öyleyiz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü neden, düşünün, erkekler günü yok. Kadınlar günü var. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Sizlerin de Kadınlar Günü kutlu olsun. Umarım 365 günün her günü ömrünüzde Kadınlar Günü'nü Kadınlar Günü'ne verilen değer kadar değerli geçer diyorum ve hemen dikişime başlıyorum. Umarım scuba dalgıç. En başta kadına şiddete karşıyız. Bir söz paylaşmıştım. Hemen onu da söyleyeceğim size. Neydi? Unutuyorum tabii. Kadın değil miyiz? Hepimiz mükemmeliz zaten. Ben bunu her yerde söylerim. Devamlı da telaffuz ederim açıkçası. Rahatsız olan arkadaşlar kendileri bilirler. Hemen bir soru. Kaç metre kumaş kullanıyorsun? Yani ben uzun bir elbise yapacağım. 1.30 yapacağım. Şuralarda olacak. Reşide'ye dikiyoruz bu elbiseyi. Biraz da bol yapacağım. Böyle salaş tarzı seviyor Reşide. Belden kemerli olacak zaten. 1.30 yapacağım tabii ki. Bakacağım, eğer eni yetiyorsa 1.30 artı kol payı çıkacak. Ama büyük bedene geçtiğimizde her zaman ne diyorum? 2 boy 1 kol. Yani 1.30 ise mesela elbisenizin boyu, ne yapıyoruz? 2.60 yapıyoruz. Kol da kenardan çıkıyor. Ekstra bir şeyler yapmayacaksanız kumaşa. Ama uzun elbise her zaman 3 metreden çıkar arkadaşlar. Ben de kumaşımı 3 metre kestim. Hatta şöyle biyemi de hazırladım. Birazını, kalanını sizinle yapacağım. İçinden geçme biye. Tabii siz kendi kumaşından yapmak zorunda değilsiniz. Çok farklı süslü şeyler de var. İplikler falan var. Onlardan da geçebilirsiniz. Hemen tersine düzüne bakıyorum kumaşımın. Evet, ne diyoruz her zaman? İğnenin batan yeri düzü, çıkan yeri tersidir. Ben de bu şekilde düzü burası, hemen tersini bakıyorum. İnanın ben de çoğu zaman zor fark ediyorum. Evet, tersi burası. Ben ne yapıyorum böyle tersi düzü zor anlaşılan kumaşlarda? Hadi kenar payından bir şekilde zar zor, gözlerimiz de görmüyor artık. Tersini düzünü belirliyorum. Tersinden katlıyorum zaten. Düzü içeride kalacak şekilde. Kestiğim parçalara da işaret koyuyorum arkadaşlar. Dikerken yanlış dikmeyeyim diye. Bu çok büyük bir rahatlık sağlıyor bize. 3,5 metre kumaşım var. Uzun bileklerden
Uzun bilekler, herhalde bileklere kadar uzun. Kloş elbise dikmek istiyorum. Acaba kumaşım yeter mi? Beden ölçüm de önemli tabii ama. Ya 3 metre sadece uzun kiloş eteğe gider arkadaşlar. O zaman yeterli olur. Yetmez. 4 metre en az. Evet, kumaşımız scuba dalgıç. Evet, ben hemen şimdi şimdi bir de Uğur'dan matematik hesabımı isteyeceğim. Hesap makinemi getir bakayım Uğur. Canım şurada. Bu arada Sana ben zahmet. biraz scuba dalgıçlardan size bahsedeyim. Şu anda rengi hiç güzel göstermiyor maalesef ki ama. Ama çok güzel bir güzel yeşil. bu arada yani. Evet. Ben bayıldım. Petrole de yakın biraz. Evet, petrol Öyle yeşil tatlı gibi. Ama böyle yani yağ yeşili kesinlikle değil, nil yeşil falan, su yeşili, o yeşiller değil. Ama güzel böyle biraz petrole dönük tatlı bir yeşili var. Dediğim gibi şu an asla doğru rengi göstermiyor size. Kumaş en boy likralı bir ürün. Böyle onu da bir göstereyim. Böyle boyundan likralı bir kumaştır. Scubalar böyle hafif de etli bir kumaş. Ve tam 3 mevsim. Evet. Bence aşırı sıcakta giyilmez. Ya beni darlayabilir. Şöyle söyleyeyim. Benim bundan yazlık elbiselerim var. Kısa kollu yazlık elbiselerim var. Açıkçası çok da rahat giyiyorum. Kesinlikle terleme falan yapmıyor. Bana neredeyse her kumaş, her model olur yani elbise, etek, Her şeyi yaptık. slip, kap, pantolon, tesettür kıyafetleri çok güzel Hani olur, yaptık, pardösüler yakışmayan hiçbir şey de yok. Ütü de gerek, hakikaten ütü de öyle. gerekmiyor. Evet. Evet, benim kumaşımın eni yetiyor. Böyle çiftenden çıkartacağım. Ne yapıyorum? Tabii ki yakasını ne yapacağım? Yaka formunu şöyle söyleyeyim. Hafif kayık gibi keseceğim. Böyle geniş bir yaka düşünüyorum elbiseye. Ya da yaka yapmayayım. Belki de daralmasın bu bahar havalarında. Olur mu şöyle dökümlü bir yaka? İstersen olur olur. Çok da güzel olur. O yüzden ne yapıyorum? 12 santim ölçüyorum yakamı. 3 santim aşağıya iniyorum. Hemen arka yakamı çiziyorum. Ben riga kullanmadım ama arkadaşlar siz riga kullanımına dikkat ederseniz açıkçası çok rahat edersiniz. Hocam üzerinizdeki elbiseyi siz mi diktiniz? Tabii ki. Canlı yayında diktik zaten. Yani videomuz var. Bu arada şunu da belirteyim. Bundan sonra canlı yayınımız hem Instagram hem YouTube'dan zaten devam edecek. Ama yayın bittikten sonra sadece YouTube'da yayınlarımız olacak. Instagram'da artık yayın bittikten sonra böyle uzun videomuzu göremeyeceksiniz. Ama YouTube'da bütün yayınlarımızın devamında, canlı yayınların devamında videolarımız Tüm geçmiş YouTube'a videoları izleyebilirsiniz YouTube'dan. yüklenecek. Zaten orada 300'e yakın bir videomuz var şu anda. Daha fazla. Eğer sesle ilgili Instagram'da bir sorun yaşıyorsanız YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Eş zamanlı olarak orada da yayındayız. YouTube kanal adımız da Kumaş Fırsatı. Zaten tıkladığınızda YouTube'a direkt göreceksiniz canlı yayınımızı. Düşük omuz yapacağım. Ben omuzumu 24 santim yaptım. 4 santim de aşağıya pay verdim. 5 santim. Hemen yakamı ve omuzumu birleştiriyorum. Hava Hanım, sorunuzu kaçırmış olabilirim. Rica etsem tekrar sorabilir misiniz? Oversize dedim. O yüzden kol genişliğimi de 25 santim yapıyorum. Verdim. Şimdi ne yapıyorum? Göğüs düşüklüğüm 30. Bel düşüklüğüm 46. Eğer şimdi ben bazı yerlerde görüyorum. Hemen bu bilgiyi geçmek istiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum ama direkt buradan alıyoruz. 60 santim basen düşüklüğü olarak veriyoruz. 60 santim basen düşüklüğü olarak verdiğimizde bakın ben burayı verdiğimde bel ve basenin arası 15 santim kalıyor. Bu bence hatalı. Böyle yapmamalıyız. 46'dan sonra 20 santim basen düşüklüğü vermeyiz. Çünkü belimiz burası, basen düşüklüğümüz burası. Ama 15 santim yaptığımızda basen düşüklüğümüz buraya gelir. Yani bunlara dikkat edelim biraz arkadaşlar. 66'dan çiziyorum. Hemen bunların düzünü alıyorum. Biz şu an 44-46 beden arası çalışıyor gibiyiz, değil mi? Evet. Yani büyük beden çalışıyor. Oversize biraz da çalışacağım zaten açıkçası. Bu arada Hava Hanım aslında sorunuzu cevaplamıştık. 3,5 metre kloş uzun bir elbise için yetmez dedi Filiz Hoca. En az dört Yani metre soru elbise sorup dedi. dinlemiyor musunuz? Soru sorup mutfağa mı gidiyorsunuz? Sonra da Reşide'ye kızıyorsunuz sorumu cevaplamadınız diye. Hemen göğüs ölçüme bakıyorum. Göğüs ölçümü 4'e bölüyorum.
29. 29'a bir 5 santim ekliyorum. Yani aslında göğsü çok büyütmek istemiyorum ben. Göğüse 3 santim, 2 santim ekleyelim. 29, 31. Bel oyuntusuna hiç girmiyorum. Basenimi ölçüyorum. 31,5. Buraya 4-5 santim ekliyorum. 35'ten basenimin ölçüsünü de alıyorum. Ve direkt basenle göğüs çizgimi birleştiriyorum. Çok da düz hat istemiyorsanız hemen şuradan bele 1 santim gibi bir oyuntu girebilirsiniz. Kol evimi buradan 4 santim çıkıyorum. Aşağıya 4 santim iniyorum. Ve şurayı yuvarlıyorum. Daha sonra da hemen çizgimi şöyle hafif çapraz olarak yerleştiriyorum. Şimdi de elbisemin boyunu vereceğim. Fatma Hanım, güzel günlerde kullanın kumaşlarınızı. Hava Hanım o sırada telefonu çalmış, o yüzden. Hiç sorun değil. 3,5 metre yeterli olmaz dedi Filiz Hoca. En az 4 metre gerekir dedi. Biliyorsunuz hocalar her zaman azarlayacak bir şey bulurlar. Bu arada bu tarz sorularınız biliyorum çok oluyor. Bize de çok sık geliyor. Biz sıklıkla postlarda da paylaşıyoruz ama ben size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Biz bunun için Filiz Hoca ile çok detaylı bir dosya hazırladık. Kaç metre kumaştan neler dikilir diye bir dosya hazırladık. Bunun için kumaş fırsatı, sen o sırada hemen gösterebilir miyim? Tabii. Tamam. Şunu söyleyeyim ben. Tamam. 46 santim 1.30 olacaktı. Buraya kadar neydi benim boyum? 66. Hemen 1.30'dan 66'yı çıkartıyorum. 64 santim boyumu da alıyorum böyle. Yani elbisemin boyu toplamda 1 metre 30 santim olacak. Tabii ki kıvırma payı da veriyorum 2 santim. Tamam. Ben tamamım. Tamamdır. Şimdi web sitemizde hemen gösteriyorum size. Telefonumu alın. Web sitemizde herhangi bir kumaşa girdik. Ben şimdi buradaki herhangi bir kumaşa girdim. Görebiliyor musunuz şimdi? Tamam. Herhangi bir kumaşa girdim. Bu bütün kumaşlarımızda var. Ürün detayının altında şurada ne dikilir, kaç metre gerekir diye bir bölümümüz var. Çok sıklıkla Instagram'da da paylaşıyoruz bu dosyayı. Burada aşağı yukarı ihtiyacınız olan metre bilgileri var. Mesela burada şöyle bir yorum da geliyordu. Mesela uzun elbise, düz elbise. Burada kolsuz bir modelde örnek gösterilmiş resimde ama hani bunu 3,5 metre uzun kollu için de geçerli. Hani orada resim olarak o sırada onu bulmuşuz, onu koymuşuz. O yüzden hani kafanızda illa bu modelin dışında başka bir şey olmaz gibi düşünmeyin. Böyle bir dosyamız var. Bunu kesinlikle indirmenizi, hepinizin kaydetmesini tavsiye ederim. Çok faydalı bir dosya. Evet. Ölçümü aldım, boy ölçümü. 1 metre 30 santim düzümü aldım. Hemen düzümü alırken de etek boyumu basenimden 3 santim daha geniş yaptım. Çok da açmıyorum ben bu tür elbiselerde. Eteğin çok evaze tarzı durmasını istemiyorum. Açtım. Hemen şuradan 2 santim kadar da yukarıya çıkıyorum. Ve şöyle orta kesimden bir ovallik veriyorum ucuna. Uçları sivri olmasın diye arkadaşlar. Kumaşımın üst tarafında size bir şey daha göstereceğim. O yüzden hemen burayı kesiyorum. Belden tünelli olacak dedik. O yüzden bel çizgimizi belirgin hale getiriyorum. Bel düşüklüğüm. Ve burayı da kesiyorum. Biz şu an aşağı yukarı 3 metre kumaş kullanıyoruz. Evet. Genelde elbise için 2-3 metre arası. 1 santim dikiş payı bırakıyorum arkadaşlar her zaman. Biz beden ölçüsüne göre yaptığımız için yani siz kendi ölçülerinizi alarak ve illa bu ölçülerle yani bu ölçüler size Tabii. tam uymayabilir. Yani çünkü herkesin kendi kişisel ölçüsü farklı olduğu için aynen Filiz Hoca'nın dediği ölçü numaralarında kendi ölçülerinizi yazdığınızda rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu kumaşta sweatshirt de çok güzel olur. Eşofman takımları böyle. Arkadaşlar şimdi mesela göğüs ölçünüz 130.
Büyük bedenden bahsediyorum. 130'u 4'e bölüyorsunuz. Bolluk payını aynen buna verdiğim gibi veriyorsunuz. Yani 2 santim. Bolluk payında değişme olmuyor. Sadece ölçünüzde değişme oluyor. Ölçüyü nasıl alabilirsiniz? Nasıl kalıp çıkartabilirsiniz? Hem alta hem üstte. Bunların da zaten tek tek YouTube'da videolarını çektik sizler için. Nasıl ölçü alınır? Ne nereye yarar? Neyi nereye çizersiniz? Hepsini tek tek orada anlatıyorum. Hani her hafta burada anlattığımın dışında. Dediğim gibi göğüs ölçünüz 130. 130'u 4'e böldük. 32,5. Buna ne yapıyorum? 2 santim, 3 santim bolluk payı veriyorum. Ne kadar bol istiyorsam. Göğüs ölçüm 90. Hiç fark etmez. 90'ı 4'e böldüm. 22,5. Hemen 2 santim, 2,5 santim, 3 santim bolluk payı veriyorum. Bolluk payı aynıdır. Orada kafanız karışıyor biliyorum. Mesela bu elbisede baseniniz 35 geliyor. Evet 4 santim vereceksiniz. 39 yapacaksınız baseninizi. Buraya verdiğim bolluk paylarının aynılarını siz de kendi ölçünüzün üzerine ekleyeceksiniz. Filiz Hoca'nın üzerindeki elbiseyi biz bir canlı yayınımızda dikmiştik. Kumaşımız hala mevcut. Bize DM'den de WhatsApp'tan yazarsanız arkadaşlarım size kumaş Ah bir de bunun lilası da vardı. Çok güzeldi. Aynen. Bu kumaşlar çok güzel bizim özel koleksiyon kumaşlarımızdan. Sanırım viskon saten olabilir. Evet, evet. İyi hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Özel seriden bunlar da. Güzel bir kumaş gerçekten. Burayı da hemen 46 yapıyorum. Arkasını çevirdim. 46 hemen. Flaş eteği tam ölçü alsam bile uzun oluyor. Neden acaba? Nasıl uzun oluyor? Olamaz yani öyle bir şey. Kiloş etek beline kemer taktığınızda tam belde durur arkadaşlar. Kiloş eteğin özelliği o. Eğer siz burada kullanıyorsanız uzun geliyordur. Hani tam ölçü alıyorsanız öyle bir şey mümkün değil O zaman açıkçası. belki ölçüyü yanlış alıyor Tabii. olabilirsiniz. Tabii. Bu kumaş, bu modeli esnemeyen kumaşta yapsaydık ne olacaktı? Aynı. Bir değişiklik yok. Tabii. Bir parçayı ayırıyorum. Biri arka, biri ön. Ha, belinde geniş oluyormuş. Flaş eteği tam ölçü. Tabii. 1 santim yukarıdan keseceksiniz kiloş eteğin ölçüsünü aldığınızda. Ekstra dikiş payı vermeyeceksiniz. Ve keserken 1-2 santim yukarıdan keseceksiniz. Neden? Oval kestiğiniz için esneme yapıp açılıyor. Evet. Bu benim arka parçam. Hemen diğer parçamı alıyorum. Ön yapacağım bunu da. Buradan da koltuk altına kadar kaç santim acaba? 25 yaptım. Hemen ön yakamı da yine bir 5 santim kadar iniyorum. Peki şimdi bir soru. Biz şimdi dedik ya sizin için dosya hazırladık. Ama o 36-44 beden arası gibi genel ölçüler. O ölçülere bakarak büyük bedenler nasıl karar verecekler? Her zaman dediğim gibi büyük bedenler ne olursa olsun boyuna göre 2 boy kumaş almak zorundalar. Her zaman. Bizim 1 metre kumaş, Yakayı bir açtım. boy- Şunu söyleyeyim. Yakayı açtım. Omuzdan da yine 1 santim aşağıya düştüm. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bunu çeviriyorum böyle düzü. Burası düzü evet. Burası tersi. Hemen işaretimi alayım ama kaybolmasın. Zaten daha çabuk. Evet. Tersini çevirdim. Düz parçamı aldım. Tersi tersine bakacak şekilde yerleştirdim. Koltuk altına dikkat ediyorum. Buraya da evet. Kumaş kaymasın elimde. Hayır. İzimin aynısını buraya da çıkartıyorum. Bak. Aa, Evet. Sabun olduğu için hemen. Hanım.
Videolarımızı izlemiyor musun? Ya bu Uğur da ya bir yerden yakaladı mı var ya. Filiz Hanım desenize Uğur bile biliyor. Uğur bilebiliyor, doğru Vallahi söylüyorsun. ben de kumaş kaybettim. Uğur sen bugün konuşma. Bugün Kadınlar Günü. Bunlar bir tane. Tabii ki bir taneyiz. Başta eşim ve ailem, annem olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ben. Teşekkür ederiz. 26. Evet, şimdi hemen kollarımı kesiyorum. Benim kolum köprücük kemiğinden itibaren, yani şuradan itibaren kol boyum kaçmış bakayım? 73. 73. Omuz payım 26. 73'ten 26'yı çıkarttığımda ne kalıyor? 47 kalıyor. Hiç sana sormadım, dikkat edersin. Dilimin ucundaydı söyleyeyim. Hemen buraya 25 santim kol evimi aldım. Kol evimizi hani 25 santim verdik ya. Düzünü alıyorum. Tabi burayı da 3 santim düşüyorum arkadaşlar. Kolumu da çapraz alıyorum. 46 santim. Ben hani şöyle uzun olmasın, şuralarda olsun istiyorum. O yüzden 42 santim yapacağım. Bir de kıvırdığımda 40 santim kalacak. Şuralara falan gelecek. Biraz da geniş tutuyorum. 16 santim. Sıkmasın kolumuzu. Ve hoş, salaş, spor bir elbise modeline bürünsün. Düzünü aldım. Hemen koltuk altında düzünü aldım. Bu arada Kadınlar Günü'ne özel biliyorsunuz web sitemizde indirimlerimiz var. %70'e varan. Ev tekstilinde dehşet bir indirim var. Gerçekten çok çok iyi bir indirim var. Hatta bazı ürünler maalesef tükendi bile. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Eğer Instagram'da sesle ilgili bir sorun yaşıyorsanız şu an YouTube'dan da izleyebilirsiniz. YouTube kanal adımız Kumaş Fırsatı. Evet, şimdi yakamı keseceğim. Hemen alıyorum. Boyun ölçülerimi alacağım. 2'ye katlıyorum. Bu arada çok pardon. Bakayım. 13,5 bu yakam. Ben çarparım işte, biliyorsun. Ben de hani şöyle dimdik gözüksün. Hiç dikkat etmiyorum sağıma soluma. Özellikle eğitim verirken çok korkuyorum. Kadınlara diyorum ki lütfen kendinizi koruyun. Şu anda kullandığımız kumaşımız scuba dalgıç kumaş. 16, 17, 13'te diğer taraf 30 santim. Yani yarısı 30. Yakamın bütünü ne yapar? 60. Bakalım şuradan çıkar mı? Yok, çıkmıyor. Kumaşımızın kodu MDT 3010. Dalgıç kumaş sanırım. Aynen. Direkt giyim kumaşları dalgıç kumaş kategorisine tıkladığınızda diğer renkli kardeşleriyle birlikte ürünü görebileceksiniz. Böyle kumaş şu an görüldüğü gibi rengi şu Soluk an kesinlikle gözükmüyor. değil. Şu an böyle zümrüt yeşili mi diyeyim, nefti Ya yeşili mi? Öyle bir şey. Nefti olabilir mi belki? Aslında petrol yeşili de Evet, deniliyor ya. petrol yeşili gibi olabilir. Onun gibi de. En doğrusu petrol Evet. yeşili. Şöyle hemen 30 santimlik bir ölçümü aldım. Geniş yaka yapacağım dedim. Yanlış aldım. Çok kesiyorum. Ben verebilmiş miyim? Şuradan
Ne dedim? 30 60. 30 santimlik ölçümü alıyorum buradan. Şöyle bir düzünü alalım. Evet, 30'a 30 yapalım. 60'a 30 yani. Elif Hanım demiş ki en güzel ekip, çok seviliyorsunuz. Sayenizde çok şey öğrendim. Teşekkür Çarşamba ederiz. günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Fatma Hanım da demiş ki vakit buldukça ortam güzelliği için seyrediyorum. Teşekkür ederiz. Bakın ne kadar güzel. İnce iltifatlar alıyoruz, görüyor musunuz? Bu arada son Reels'ımızda Kadınlar Günü'ne özel bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte burada neler yaptığımızı anlatan bir video paylaştık. Onu da izlemenizi rica ederiz sizlerden. Çünkü bu bir ekip işi. Tek başımıza değiliz tabii ki. Arkada da büyük bir ekip var. Çok büyük bir ekip var. Gerçekten çok da çalışıyorlar. Ben sadece dikiş dikiyorum. Sadece dikiş dikmiyorum tabii. Küçücük bir videoyu bile bir saatte çekiyoruz. Evet. Uğur. Efendim hocam? Bitti. Hadi gelelim hocam. Şöyle 4 santim genişliğinde uzun bir parça kestim. Bu bizim tünel yolumuz olacak. İplik için yine 1,5 metre hemen eninden kestim 4 santim. Şöyle kıvırdım, diktim. Yarısını diktim, yarısını sizinle birlikte dikeyim diye. Bunları da hazırladım. Ve şimdi hemen dikişe geçiyoruz arkadaşlar. Yakaya pay vermediniz ama yazmış bir izleyicimiz. Ne payı vermedim? Pay vermeme gerek yok yakaya. Çünkü zaten ben kumaşı dikmeden ölçü aldığım için dikiş payı falan her şey içinde oluyor. Başa tutturulanlarda her zaman yazıyoruz bu arada. Bilginiz olsun, kumaşımız Tsukuba dalgıç. Giyim kumaşları dalgıç kategorimizden inceleyebilirsiniz. Ürün kodumuzda MDT 3 tane 0 10. Başka renk seçenekleri de var. Ay. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Overlock mu çekeceksiniz hocam? Overlock'u dikiyorum ben. Biliyorsunuz bu tarz kumaşları her zaman. Siz daha iyi bilirsiniz. Teşekkür ederim. Kadınlar daha iyi bilir. Hiç bulaşmıyor bak bugün farkındaysan. Tabii ki kadınlar her şeyin iyisini bilir. Daha iyi biliriz. Overlock kumaşlarının tek kötü tarafı ipler. Yani evet. Ama arkada olacağı için elbise. Yine düzü düzüne bakar vaziyette. Şuradan hemen omuzları birleştiriyorum. Tabii ki 4 iplikle dikiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen kolları takıyorum. Kollarım nerede? Uğur. Sağ ol canım. Astarsız ama kalıp gibi duran ceket dikmek için nasıl bir kumaş almamız gerekir? Kaşelerimiz var. Tsukuba'da bir tık dökümlü durur ama Sukuba dökümlü durur yok. Kolu bu şekilde ikiye katlıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette hemen gabardinler olur. omuzuma yerleştiriyorum. Evet, gabardinlerimiz var, kaşelerimiz var. Yine Bukletler de olur. bukletlerimiz var. Derilerimiz var. Hatice Hanım'dan bana güzel bir yorum geldi. Söylüyorum hemen. Hocam sizin Reşide Hanım'ın ses tonu çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evet.
Evet, hemen diğer kolu takalım. Arkadaşlar kesim bitti mi? Biliyorsunuz. Dikim bir şey değil. Dikim basit. Olay kesimde. Evet. Hemen şöyle diğer kolumu da takıyorum. Yani düz dikiş dikmekte zorlanan mıknatıslı siperliklerimiz var mesela, onlardan alalım. Hani gerçekten dikiş dikmek aslında sadece kesim ve onu kumaşa oturtmaktan ibaret. Yani Acele olarak. atölyelerimize hiç dikiş bilmeyen bayanlar geliyor biliyorsunuz. Tabii istesek düz dikiş makinesiyle de dikebilirdik. Filiz Hoca kolaylık olsun diye şu anda kumaş esnek olduğu için overlockla, Evet. 4 iplik overlockla dikiyor. Ama tabii ki isterseniz düz dikiş makinesiyle dikebilirsiniz. Maalesef şu anda kullandığımız overlock makinesi satışta yok çünkü yani şu an ürün gelmiyor. Ürün geldiğinde ne oldu? Yani kumaş sıkıştı arasına. Benim tabii overlock'umun bakım zamanı geldi açıkçası. Ben de göndermedim kullanıyorum diye. Arada bu hatayı yapıyor. Ben gösteriyorum ki. Güzelce temizleyeceğim burayı. Evet. Ben o sırada ufak bir açıklama da Çekmeden yapıyoruz arkadaşlar. Onu belirteyim. Hani lüperleri kırmayalım, zarar vermeyelim. Çekmeden güzelce temizlememiz gerekiyor. dikiş makinelerinde bıçak mekanizması olmadığı için overlock'un yaptığı kesme işlemini yapmıyorlar. Siz zigzag konumunda sürfüle dikişi yapabilirsiniz ama kesme işlemini dikiş makinelerinde yapamazsınız. Bilginiz olsun. Bu arada Filiz Gökdemir Tasarım benim Instagram sayfamın adı. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Evet. İplerim de kopmuş bu arada. Normalde canlı yayında bırakırım biliyorsunuz. Hiç uğraşmam şeyle ama bu sefer overlockla dikmek istiyorum. Evet, şimdi hemen şu ipimi de taktım mı? Başa tutturulanlarda şu an ne diktiğimiz ve hangi kumaşla diktiğimiz bilgisi mevcut. Oversize, belli, tünel detaylı spor elbise. Evet, haftaya ne dikeceğiz? Tabii ki onu da söyleyeyim hemen. Onun da müjdesini vereyim. Haftaya ne dikeceğimi. Haftaya biliyorsunuz bizim yeni krep kumaşlarımız geldi. Krep hep vardı da Bunlar yeni krep. Uğur bir tanesini versene yavrum. Bunlar bir farklı bir krep. En azından bir tanesini göstermek istiyorum. Çünkü mevsimlik krepler bunlar. Hani çok ince değil, çok kalın da değil. Öyle söyleyeyim. Şey gibi düşünebilirsiniz. Kumlu krep, Oscar Kumlu krepi. krep. Bilirsiniz kumlu krebi herkes bilir. Böyle hafif bir pütürlü şeyi vardır ama görünmez. Hani sadece öyle bir görüntüsü vardır. Elinize pütürlük gelmez. Tabii ki bu çok açık renklerde açıkçası astar isterseniz kullanabilirsiniz. Ama genelde çok ince değil. Tam mevsimsel aslında. Tam mevsimlik. Tam 4 mevsim. Evet, tam 4 mevsim. Öyle söyleyeyim. Ben bununla çok güzel yarasa kollu bir elbise dikeceğim arkadaşlar. Hem de mor rengiyle dikeceğim. Bunun bir ton koyusu. Morumu gösteremem. Çünkü bayıldım. Hatta Reşte biliyor. Geçen hafta böyle baktım ona, dedim ki evet şundan şunu dikeceğim ama tabii dediğim elbiseyi dikmiyorum. Başka bir şey dikiyorum. Mor kumaştan çok güzel olacak. Yarasa kollu. Yine oversize tarzında olacak. Çok değişik. Çok pratik tabii ki. Bir model dikeceğiz. Uzun. Yine uzun olacak. Bileklere kadar. Burada Pudra. Arkadaşlar onlarca rengi var. Çok fazla çok fazla rengi var. rengi Evet. 25'e yakın rengi var Evet. sanırım. Yani siteden bakın lütfen. Çok güzel bir kampanyada. Yani o kumaş o fiyata Kaç piyasada para? bulabileceğiniz. Yani şu anda kampanyası metresi 99 lira. Oo çok iyi.
Yani bizim dikeceğimiz elbise 3 metreden çıkacak arkadaşlar. Çok güzel bir elbise. 300 liraya dikeceğiniz elbise, daha dün bir hot couture tarzı bir yere girdik. Baktık 3000 liradan başlıyor elbiseler. En ucuzu 2000 liraydı şekerim benim. O da yani bizim kumaş kalitemize kumaşlar da değiller. Bunu söyleyeyim. Hemen koltuk altından ilk etapta birleştiriyorum bedeni. Kol, beden. Tabii ki bedeni dikerken şuradaki iki çizgimin birbirine eşit gelmesine dikkat ediyorum. Komple iki tarafını dikiyorum. Siz de bu arada sorularınızı sorun. Şöyle bakın. Ben hemen sorayım. Komple iki tarafını dikiyorum. Overlock makinesine oltalı bobinler 120 Hatta Evet. çok fazla renk da Serap abla o sırada kutuları açıyordu. Onun o sırada videosunu çektim. Görebilirsiniz de. Çok fazla. Orada da 200'e yakın renk seçeneğimiz var. Oltalı bobinler. Biz overlock'ta da Evet, ben de kullanıyorum arkadaşlar. Gayet de güzel. Hiç öyle pütürlü falan değil. Söyleyeyim. Kalitesi gayet iyi. Ne? daha önce bizden hep kumaşlar aldık. Evet. Ama şu andaki de öyle. Emin Çok olun. güzel bir şey. Emin olun öyle. Reşide beni bilir. Der ki, işte Filiz abla bak bu kumaş geldi işte bundan bu hafta falan diye. Ben kumaşı beğenmiyorsam eğer, artık anlamıştır o da. Bir sürü bahane buluyorum. Mutlaka başka bir şey dikiyorum. O kumaştan bir şey dikmiyorum. Ben size bunu söyleyeyim. Reels çekelim diyorum. Ufak bir şey yapalım diyorum. Yani ben hani genelde kumaş iyiyse kaçırmayın. Hale Hanım demiş ki kolay gelsin. Oh ne güzel. Yani santimlerin aşağı yukarı olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Tek dikkat edeceğimiz o. Ha, yani iki tarafta da aynı santimler. Tabii hani bir aşağıda bir yukarıda tabii hani dış dikişlerin işte büzgü yapmamasına dikkat ediyoruz. Heh. Zaten koca paltoyu diktiyse cebi bize güzellik olsun diye soruyordur sadece. İğneyi değiştirin. İğneyle alakalıdır. Ama Olmadı. iğneyi değiştirirken de orijinal Kesinlikle tabii ki. açılmış olmasını. Kesinlikle. Orijinal olması. Makineden çıkarttığınız iğneyi lütfen direkt çöpe atın arkadaşlar. Belki kullanırım diye ayırmayın. Çünkü onu hatalı diye çıkartıyorsunuz. Çok pardon. Onu özürlü hani hatalı diye çıkartıyorsunuz. Yani tekrar takıp kullanamazsınız. Üzerindeki Özel dikim tabii ki ben diktim. bir ay olmuştu. Evet fazla. DM'den ya da WhatsApp'tan birkaç rengi daha var. Onunla birlikte. Hava soğuk olduğu için giymemiştim bir türlü. Çok güzel bir kumaş. Çok da şık. Belindeki kemerle falan. Tabii yani süslemek lazım biraz da. Ee, 500 lira ve üzeri alışverişlerinizde kargonuz ücretsiz olarak geliyor. Türkiye'nin her yerine aynı şekilde geliyor. Kargo ücretimiz de 36,5 lira. Hocamızın üzerindeki elbisenin video başlığı YouTube kanalımızda asimetrik elbise diye geçiyor. Bilginiz olsun. Asimetriktir zaten. Bakın kenarları böyledir. Kumaş fırsatı asimetrik elbise yazdığınızda hocamızın üzerinde giydiği elbisenin videosunu görebilirsiniz. Kenarları böyle arkadaşlar. Ben bu modelde birçok elbise diktim. Birçok kumaştan. Hep böyle ama dökümlü kumaşları tercih ettim. Trikodan da diktim.
penye tarzı kumaşlardan da diktim. Çok çok yakışıyor. Dökümlü kumaşa, dalgıçtan da diktim. Çok çok yakıştı. Şimdi elbisemin her tarafını diktim. Bir yakası kaldı zaten. Yakasını birleştireceğim. Şimdi tünelimizi nasıl yapacağız? Hemen ona geçiyorum. Ön tarafımız tabii ki. Önce elbisemi bir ortasını buluyorum. Evet. Ortasını buluyorum arkadaşlar. Tünelimi, burası tam belim, yukarıya doğru takacağım. Aşağıya değil, belimin altına düşmesin. Tam ortasını buldum. Mezuram nerede benim? Uğur, mezuramı verir misin yavrum? Minik bir misafirim. Evet. Evet. 2 santim bir tarafa, 2 santim diğer tarafa olmak üzere bir ölçü alıyorum. Buralara ilik açacağım arkadaşlar. Hani siz ilik değil, normal zımba da basabilirsiniz varsa zımbanız. Önce iliğimi açacağım, ondan sonra tüneli dikeceğim. 44-46 beden arası oversize bir elbise dikiyorum. Hemen ilik ayağımı alıyorum, takıyorum. Çok da büyük bir ilik istemiyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Muhtemelen Hatice Hanım şimdi zaman kaybı olmaması Otomatik ilik. Filiz Hoca onu gösteremez ama bizim overlock makinesiyle ilgili çok detaylı videomuz YouTube kanalımızda var. Oradan inceleyebilirsiniz. Çok çok detaylı yani. Reels videolarımız da var. Instagram'dan da bakabilirsiniz ama çok detaylı bir yani Singer Overlock yazdığınızda YouTube'a zaten direkt biz çıkıyoruz. Göreceksiniz oradan. Videoyu bir izleyin. Eğer yine sorumuza cevap bulamazsak haftaya ben tekrar sorayım. Olur mu? Yeri gelmişken onu bir daha söyleyelim. Canlı yayından sonra videomuz sadece YouTube kanalımızda var. Var olacak. Öyle söyleyeyim. Hemen bakın. Buraya geldim. İlik açacağım. Ne istiyorsun? Bir oyuncu değişikliği oldu. Niye böyle oldu? Olmadı. Açmıyor. Ne oldu? Bir problem var herhalde. Şimdi ona bakamayacağım arkadaşlar. Makine değişikliği. Hı hı. Şimdi normal zigzagımı alıyorum. Ne yapacağını biliyorum. 3 alayım. 0 3 yapmam lazım. Adım genişliğim iyi. Zigzag genişliğimi daraltıyorum. 2,5'a veriyorum. Şimdi kendim manuel. Evet. Biraz diktim. Zigzag genişliğimi açtım. 4,5'a verdim. Bir attım. Tekrar 2,5'a aldım. Bu makinede iğne içeride konumu nasıl Var. oluyor diye sormuş bir izleyicimiz. Makinamızın da çok detaylı videosu. O da YouTube kanalımızda var. Orada aslında yazdığımızda karşınıza yine biz çıkacağız YouTube'da. Oradan izleyebilirsiniz.
Çok da göremedim açıkçası. Kendi başıma bir şeyler yaptım ama. Bir tane bebiş geliyor yayına. Geldi yayına. Minik bir bebiş geldi gerçekten yine. Allah seni çok tatlısın. Hoş Neyse geldin. burayı sökeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Şurada şöyle gösterelim mi seni? Merhaba. Hoş geldin. Haber. Sürpriz bir misafir. Sen ne Yapıyorsun bakayım. Ama biz yayına devam etmek zorundayız. Buradan sesler geliyor sanırım, o yüzden aklıma Makineye geldi. Evet, evet, merak ettim. Çocuklar makinelere çok meraklı. Ali de aşırı meraklı. Allah'ım bu nasıl bir şey diyor çocuklar. Hemen burayı da yaptım. Arkadaşlar iğne içeride konumu bu. Basıyorum, iğne içeride kalıyor. Makas konumu hemen kesiyor. Kesinlikle yapmak istediğim olaya ulaşamadım canlı yayında maalesef. Ben buralara buralara hemen dik çıtımı attım. Zaten dalgıç kumaş atmaz. Kesinlikle. Evet, şimdi tersinden zaten bel işaretlerimi almıştım ben, biliyorsunuz. Ön kısmına iliğimi açtım. Şöyle bir parça kesmiştim. Yok bu değil, diğeri. Şu mu hocam? Küçük parça, ince parça. Boynumdaymış. Hissedemezsiniz. Kulağımdaki telefonu arayan kişiyim ben. Olamaz mı yani? Var mı? Evet. Bel işaretimi almıştım zaten biliyorsunuz. Hemen bakın şöyle yerleştiriyorum. Şuraya. Tabii ki bel çizgime. İlk dikişim bel çizgime denk gelecek. Şu şekilde güzelce iğneleyin arkadaşlar. Arka tarafta aynı şekilde. Şurası açık kalacak. Şurayı açık bırakacağım. Yani uçlarını birleştirmeyeceğim. Filiz Gökdemir Tasarım, Filiz hocamızın Instagram hesabının adı. Bu Hemen. arada pasport şu anda çok güzel bir indirimde. Böyle birkaç tane de kalmış. Hatta ben şaşırdım, Filiz Hoca dedim ki işte bunlardan pek kalmadı da elimizde. Evet. Deyince nasıl yani kalmadı mı dedim. Bayağı şaşırdım. Şu an gerçekten çok güzel bir indirimde. Filiz Hoca'nın da zaten iyi takipçilerimiz. Hatta bugün bir müşterimiz aradı. Filiz Hoca'nın böyle bir kızım diye sevdiği bir makine var. Ya. Ben ondan istiyorum dedi kendisine. Yolladık ya hatta bile. Gerçekten dört Makinesinde. dörtlük bir makine. Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki bütçe de bir meselesi en nihayetinde Tabii. makine. Bu sebeple de toplamda 4 farklı dikiş makinamızda 3'ü PAF, biri Singer. Şu anda indirim kampanyamız var. Kumaşfırsatı.com'a girdiğinizde zaten karşınızda göreceksiniz indirim manşetlerini. Yine dediğim gibi her zaman WhatsApp'tan ya da DM'den yazarsanız da arkadaşlarım size makine linklerini yollarlar. Hepsinin de çok detaylı makine eğitim videosu YouTube kanalımızda mevcut. Babamla boynunda yazmış. Bu kumaştan bahçıvan pantolon olur. Olur tabii ki. Palazzo pantolon çok güzel olur. Evet. Havuç. Havuç çok çok güzel olur. Böyle önü nervürlü yapabilirsiniz isterseniz, böyle ütü izi gibi olanlar. Öyle mi demiş? Evet. Güzelce iğneleyin arkadaşlar. Yamuk olmasın. Bu makineyi sordunuz Nazan Hanım. Piko'da yapılır mı? Tabii ki yapılır. Kaç çeşit piko
piko deseni vardı. 80-90 çeşit piko deseni var. Bir yanda açık şey var. Yani gösterebilirsin bak buradan istersen. Evet, şöyle göstereyim size. Makine almayı düşünüyorsanız YouTube kanalımızı kesinlikle ziyaret edin. YouTube kanal adımız Kumaş Fırsatı. Orada eğitim videolarımız var, dikiş makinesi. Şu anda bizim satışta 4 tane makinamız var. Singer M3205, 260C, 140S ve Passport. Dördünün de çok detaylı YouTube videosu var. Eğitim videosu var. Bence yapmanız gereken şu aslında. Açacaksınız, bakacaksınız. Hangisini istiyorsanız, tamam bu bana yeter, süper, ben bunu alıyorum deyin ve alın. Kesinlikle Kumaş Fırsatı garantisiyle, tabii ki Singer'in zaten kendi garantisi var ama biz bir de size Kumaş Fırsatı garantisi veriyoruz. Kararınızı verip hemen alın arkadaşlar. Her şey orada yazıyor. Nasıl kullanacağınız, nasıl edeceğiniz. Elime iğne battı Uğur ya. Nerede bu iğne? Yardım hocam. Ay çok acıdı. Tırnağımın içine O girdi. küçük acılar daha beter. Ay acımıştır tabii ya. Acımaz mı? Hiç dikiş atölyelerimizden bahsetmedik bugün. Evet sen bahset ben bunu dikerken. Ben hemen bahsediyorum. Şimdi biliyorsunuz Filiz Hoca ile yüz yüze bizim dikiş atölyelerimiz var. Haftanın 2 günü, 2 farklı grup. Haftada 1 gün, toplamda 4 hafta sürüyor. Yani bir grubumuz 4 hafta boyunca, diğer grubumuz 4 hafta boyunca ayrı ayrı günlerde, cuma ve cumartesi günleri oluyor bu genelde. Filiz Hoca ile birlikte şu anda çekimi de yaptığımız alanda, tam olarak bu masada çok keyifli bir dikiş eğitimi alıyorlar. Makine getirmenize gerek yok. Burada görmüş olduğunuz Singer Puff makinelerimiz var. Uygun olanları Filiz Hoca ile birlikte seçip kullanabiliyorsunuz. İlk hafta belli lastikli pantolonla başlayıp ardından etek, bluz, elbise ve en son olarak da astarlı kaşe, kaban dikerek buradan ayrılıyorsunuz. Yani monta dikebilirsiniz. Hani kaban değil. İlla tabii ki kaşeden olmak zorunda Evet. değil. Mühim olan astarlı bir ürün, pratik dikiyor olabilmeniz. Kendi beden ölçülerinizle öncesinde bir temel kalıp çıkartıyor Filiz Hoca. Yani bu ne demek oluyor? Siz sonrasında evinize gittiğinizde isterseniz eşinizi, isterseniz çocuklarınızı, isterseniz sevdiğiniz başka birinin beden ölçüleriyle yine aynı şekilde çok rahat bir şekilde pratik olarak kesip dikip giyebiliyorsunuz. Benden bile iyi anlattı. Yerimiz İstanbul Seyrantepe Kağıthane'de, metroyla da ulaşım çok yakın. Otomatik olarak metronun olduğu her yerden rahatlıkla buraya gelebilirsiniz. Tam gün sürüyor. Sabah 11'de başlıyorlar. Akşam 5'te bitiriyorlar genellikle. Ve böyle dolu dolu, keyifli. Her geldiğimde burada kahkahaların koptuğu. Ara ara zaten size hep cuma günleri ya da cumartesi günleri videoları da paylaşıyorum. Yani iki kadın bir araya geldi mi cennet kurar biliyorsunuz. Tabii ki keyifli olacak. O devlet kurar lafını ben öyle çevirdim. Olur değil mi? Olur. Bu şekilde eğer katılmak isterseniz de bize DM'den ya da WhatsApp'tan yazarsanız arkadaşlarım size detaylı bilgileri, her şeyi yollayacaklar. Yeni atölye hangi gün başlıyor? 17 Mart'ta Cuma grubumuz başlıyor. Cumartesi grubumuza da yerimiz var. Hemen katılabilirsiniz. Bu arada daha önce elinize hiç iğne iplik almamış olsanız da okey. Tabii. Evinizde bir şeyler dikiyor ama bazı teknik detaylara da ihtiyacım var derseniz de okey. Arkadaşlar şimdi benim burada yaptığım hata ne biliyor musunuz? Penye dikişiyle dikmedim ben çok uzun sürmesin diye. Canlı yayınlar hani kısa sürsün diye penye dikişiyle dikmedim. Tünelimi diktim bakın şu anda. Hı hı. Önden mi gözükecek? Evet bakın. Bakın dikişime. Görüyor musunuz? Bakın. Penye dikişiyle yapmadığım için oldu bu. Onu ben daha sonra düzelteceğim tabii ki. Şimdi önce ipliğimi alıyorum. Tünelin şeyin. Hemen evet. Diyeni. Şuradan dikmeye devam ediyorum. 4 santim dediğim gibi ikiye katladım. Şöyle bakın biye yapar gibi. Hemen
Başka süslü iplikler de kullanabilirsiniz. Örgü ipler kullanabilirsiniz. Bir şey kemer tarzı örüp takabilirsiniz. Yine böyle kendi kumaşından yapabilirsiniz. Kadınlar bu kadar becerikli ki. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Makine alacağım. İyi, sorunsuz diken, uygun fiyatlı makine hangisini önerirsiniz? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Kadınlar Günü için. Şu anda iyi, güzel, en uygun makinamız M3205 yani Singer. Kampanyada, fiyatı da uygun. Hatta bence çok uygun, çok ucuz. Kaçırmayın. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Var olsun. İnşallah elbise tipi mayo da dikersiniz demiş. Ne yaparım? Elbise tipi mayo. Şu Mayo anda mayo dikmiyorum. kumaşımız yok ama ilerleyen, bu arada hani bunu çok, bu ara çok toptanda da çok duyuyorum. Mayo kumaşımız yok ama ilerleyen zamanlarda mayo kumaşımız, haşama kumaşlarımız tahminimce gelecek. Zaten haşama için paraşüt kumaşlar var ama tabii yine desenli kumaş isteyenler de oluyor. Tahminimce gelecektir. Hem de toptan departmanı hem de perakende, ama tabii tam tarih bilgisi bende Şimdi de yok maalesef. diyeceksiniz ki işte haşama kapalı kıyafet dikersiniz. Şimdi ben haşama diktim diyelim canlı yayında. Şey yapma. Haşama diktim diyelim canlı yayında. Öbürü de diyecek ki ben de mayo giyiyorum. Niye bana da mayo dik? Maalesef o yüzden kesinlikle iç çamaşır ve deniz kıyafeti kimono dışında plaj dikmiyoruz. Plaj elbisesi dikiyoruz en fazla. Eşofman dikiyoruz. Pijama takımları dikiyoruz. Biz 3 metre kumaş kullandık değil mi? Evet. Tamam. 2,5 metre 2,5. 2,60 gibi bir şey. yani. Hatta 2 metreden çıktı. Öyle söyleyeyim sana. Çıktı mı 2 metre? Bilmiyorum ki ne kaldı orada. 2'yi de geçmiş de olabilir. Bu Yaka makinenin falan. de bu iplik kesme şeyi çok güzel. Arkadaşlar. Bir tuşa Evet. basıyorsun. Şimdi bunu da aldım. Tabii ki çengelli iğnemi almam lazım. Hemen bunun yakasını takalım. Kenar overlocklarını çekelim. Tersine düzüne bakıyorum. Tersi burası. 2'ye katlıyorum. Hemen yanından bir dikiş geçiyorum. Maya kumaşı dediğim gibi ciddi bir talep var. Ben ilgili departmana ilettim. Onlar muhtemelen getirteceklerdir ama tam olarak ne zaman gelir benim de bilgim dahilinde değil. Bu şekilde çevirip şimdi 2'ye boy. katlıyorum. Evet, bu benim yakam. 2'ye katlıyorum. Hemen elbisemi alıyorum. Arka yakamın ortasını buluyorum. İlk kısmı arka ortaya, yani dikiş kısmı arka ortaya denk gelecek şekilde buradan iğneliyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette arkadaşlar. Bakın şöyle olacak. Tabii Evet, ki normal şöyle. dikiş makinesiyle, ev tipi dikiş makinesiyle, sanayi tipi dikiş makinesiyle rahatlıkla bu kumaşı dikebilirsiniz. Önünde ortasını buluyorum. Ama penye dikiş özelliğiyle mi dikilmesini Evet. tavsiye ediyorsun? Hemen bunu da bu ortaya denk getiriyorum. Ön ortayı ve arka ortayı arkadaşlar birleştiriyorum. Az önce gösterdim. Normal dikişte diktiğimde kumaşın geldiği hali. Evet. Şöyle oldu maalesef. O yüzden zaten canın da sıkıldı, farkındayım. Biraz Evet, moralim bozuk evet. şu an. Siz biliyor muydunuz hocam? Biliyorum tabii ki ama bu kadar olacağını düşünmemiştim. O yüzden overlock'ta dikiyorum ya. Biliyor musun ne demek Uğur ya? Ne demek istiyorsun sen bana? Şaka mı yapıyorsunuz hocam? Bu benim bilgimi mi sorguluyor şimdi? Bana hakaret mi etti Reşide? Bundan mı geliyor hocam? Sen bana hakaret mi ettin? Estağfurullah hocam. Tamam o zaman. Hemen de affediyorum ya. Penye dikiş özelliğini anlattığımız YouTube videomuz var.
Kumaş fırsatı pen dikişi yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Makinalarda S bölümünde mi geçiyor hocam? Evet. Arkadaşlar 3205 makinamızda bile penye dikiş özelliği var. Hani 2400 diyorum ama her türlü özellik var. Hatta otomatik iplik takma bile var. Öyle söyleyeyim. Bunun bir şanssızlığı oldu Var ama ya. sanki elbisenin. Öf. Bazı günler Evet. gerçekten oluyor. O da Bazı bence günler böyle bir tuttu gün. mu tutuyor. Evet. Oldu mu oluyor yani. Evet. Farkındayım. Üçtür bir sıkıntı oldu. Dün koca elbise, triko elbiseyi diktik overlock'ta. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yani video çekerken. Neyse sağlık olsun. Evet. Nasıl olsa kumaşımız bol. Zaten dikenimiz de var. Yani bir şekilde onu halledip dikeceğiz zaten. Ama gerçekten YouTube için çekilen elbiseye bayıldım. Hatta dedim ki aşk olsun. Bana neden dikilmedi bu elbise dedi. Fiz abla dedi ki ben sana söylemiştim git kendine triko al diye dedi. O kadar güzel trikolar Ya geldi gerçekten ki. o kadar beğendim ki. Ben Kumaşı çok kendime beğendim. bir sürü triko aldım biliyorsun Reşide. Evet. Ve Reşide'ye de çok ısrar ettim al diye. Gerçekten çok ısrar etti. Ama almadı. Beni dinlemedi. Ne yapayım yani şimdi? Ben çünkü dikemiyorum yani. En nihayetinde Filiz Al. abla geçiyor o makinenin başına. Bana öğreteceğim Olsun. derken. Ya mesela şu kumaşı çok beğendim ama ben seçene kadar bitmiş bu kumaş. Çok hızlı tükeniyor arkadaşlar kumaşlarımız. Yani bir iki tane al en azından yapalım dedim. Dedi, Dinlemedi. Çünkü ben de çok... kıyamadım sana o yüzden. Evet. Dün Ahmet bile diktiğim elbiseyi üzerimde görmüş. Bizim kumaş değil mi? Evet dedim. Hani o 3 günde bitenler var ya. Onlar lütfen aynılarından gelsin dedim. Arkadaşlar önümüzdeki 2 hafta boyunca kreplerden, krep kumaşlarımızdan 2 model elbise çalışacağım. İkisi de uzun olacak. Tamamen uzun kollu, uzun. Açıklar da tabii ki giyebilir. Kısa kollu yapar, önünü açık yapar. Kapalılar da herkese uyabilecek. Hani uzun neden yapıyorum? Abiye tarzda kullanabilirsiniz. Çünkü krep olduğu için kullanabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Mora bayıldım. 2 hafta üst üste şu anda 2 elbise modeli çünkü kafamda oturmuş durumda. Biri balon kollu olacak, biri dediğim gibi haftaya dikeceğimiz yarasa kollu olacak. Diğerinin rengine henüz karar vermedim. Ben tekrar söyleyeyim. Dünya Kadınlar Günü'ne özel kumaşfırsat.com'da çok iyi bir kampanyamız var. Ev tekstil kategorisinde gerçekten hani patron çıldırdı indirimleri vardır ya tam olarak öyle bir indirim Şeylerin var. içinde çengelli iğne var. Bunun dışında bir de yeni gelen kumaşlarımızda %70'e varan indirimlerimiz var. Ben kesinlikle kumaşlar tükenmeden bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Çok iyi kumaşlar var ve çok iyi indirimler var. Şimdi altını kıvırıyorum şu şekilde. Aynı sorunu yaşamamak için teşekkür ederim. Penye Ne dikişiyle yapıyorum? dikeceksin. Dur ben de Ben göstereyim. 7 kişiyle bir de. dikmeyeceğim. Uzun sürecek. Hemen zikzamı açıyorum. Bakın. Çok da geniş istemiyorum. Ha, zikzak yapıyorsun. Evet. Çünkü penye dikişiyle dikmeye kalkarsam çok uzuyor. Çok değil ama ben daralıyorum. Canlı yayın uzuyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakın bunda bile atlama yaptı. Gördünüz mü? Dikilen elbisemiz 46 beden diyebiliriz. Zaten oversize bir model.
Gülsüm Hanım demiş ki çok beğenerek izliyorum. Ben acemice bir şeyler yapıyorum. Dikiş dikmek harika. Dün bir bayan geldi. Blazer ceket için astar bakmaya geldi. Kumaşını daha önce almış. Baktık paraşüt kumaş aldı. Daha önce biz yapmıştık çünkü paraşüt kumaştan astar biliyorsunuz. Aldı. Vallahi dedi ilk defa yapacağım dedi. Ama Filiz Hoca diyor ki yapın. Olur olur niye olmasın. Deneyeceğim ben de diyor. Bakın blazer ceket deneyecek. Kendisi. Kesinlikle deneyin dedim. Kesinlikle. Ya bak mesela bugün aksilik oldu. İşte gönlümüze göre tam olmadı şu anda bu. Okey tamam olabiliyor. Ama bazı zaman da sen bir saatte sohbetle acayip şeyler dikiyorsun. Kaban dikiyoruz yani. Yani hani o yüzden olabiliyor da yani hani bu şimdi mesela bundaki talihsizlik bize yarın daha da dikiş dikmem dedirtmeyecek yani. Kesinlikle hayır canım. Yani şu anda normalde ben onu zaten şey olsaydı ne yapardım hemen? Söküp tekrar dikeceğim. Yani overlock dikişiyle, penye dikişiyle. Ben şu an yayın uzamasın diye yapıyorum. Tabii ki bunu yine sökeceğiz ve düzelteceğiz haliyle. Böyle giyilmez çünkü. Mesela ilik yeri ne hale geldi gördünüz. Evet. İlik olmadığı için. O sırada biraz kumaşı da hırpaladı Evet. sanırım. Yani devamlı kullandığımız makineler bunlar. İşte denemeden de oturunca bazı sorunlar çıkıyor. Olmuyor değil. Aslında devamlı kullanıyoruz normalde. Biz çok diktik aslında Tsukuba. Evet. Panço modelleri daha önce yaptık. Çok yap. YouTube'a kumaş fırsatı panço yazarsanız karşınıza farklı panço modelleri, Bahar geliyor ya tabii herkes çalışmalarımız pançoya çıkar. döndü yine. Panço pelerin. Çok beğendiğim bir kumaş olursa bir tane daha panço dikeriz bahar için. Hatta bir tane gerçekten çok böyle aşırı basit bir model vardı. Böyle yarım saat gibi böyle Çok da şıktı. komik bir dakikada kesimi, dikimi ve sohbetle bitmişti. Yine böyle çok beğendiğim, size mutlaka göstermek istediğim bir kumaş bulursam hemen bir panço dikeriz ondan da. Çünkü elimizdekilerin hepsiyle diktik. Biz farkında mısın bu kış o kadar çok kaban, ceket, panço diktik ki ekstra videolar çektik bir de. Bir de sen şimdi burada her hafta dikiş derslerinde de o kumaşları Tabii. sıklıkla görüyorsun öğrencilerinde. Evet. Yakın gösterme işte boş ver. Tamam. Aa, oluyor arkadaşlar yani kendime yaparken de oluyor. Ne yapabilirim ki bazen? Babadan aşağısı kat kat büzgülü elbise dikecek misiniz? Evet. Evet, hocamız dikecek. Kararlıyım. Bu sefer uzun bir süre hep böyle uzun tesettür elbiseleri dikeceğim arkadaşlar. Bizim başımıza neler gelir hocam bilseniz en azından sizin de başınız gelince cesaret geliyor. Evet kesinlikle. Aynen, ben o öyle, yüzden diyorum işte. kesinlikle. Zaten canlı yayınlarda böyle makinede bir arıza olduğunda ya da işte bir şey takıldığında mesela bugün overlock'ta ip kopması gibi ya da başka bir şey olması gibi. Ben burada bunlarla karşılaşmayı aslında çok seviyorum. Çünkü bu Filiz Hoca'nın da yani çok Gidiyor sıklıkla yani. başına Her geliyor. gün burada dikiş dikiyorum üstelik ben. Gelsin de. Çok güzel. Kumaşfırsatı.com'da yüzlerce çeşit giyim kumaşı, bunun dışında ev tekstili kumaşları, dikişte ihtiyacın olabilecek neredeyse bütün tuhafiye malzemeleri ve Singer Puff dikiş makinalarını bulabilirsiniz. Overlock makinamız da var. Sanırım sadece şu anda Puff'ın overlock'u var. Web sitemizde bütün makinalarımızı ve diğer ürünlerimizin hepsini inceleyebilirsiniz. Mağazamız da İstanbul Seyrantepe'de, Kağıthane ilçesinde. Seyrantepe metro durağına yürüme mesafesinde. Çok yakın. Evet ya hemen sokağın başı metro. Atölyelerimize de bekliyoruz arkadaşlar. Kurslarımıza da gelin, katılın. Şu an Cuma grubumuz dolu. Yeni grubumuz 17 Mart'ta başlayacak. Dilek Hanım demiş ki insanlara cesaret veriyorsunuz Filiz Hanım. Teşekkür ederim. Evet. Öğrencilerim de buraya geliyor. Ay ben dikemem, şey yapamam. Oturun diyorum, oturun. Başlayın. Ve bana da çok yapıyor. Bir otur bir bakalım. Gel bir dene. Yaptın da, denedin de. Evet, oldu. evet. Hani reçlerin vakti yok tabii açıkçası yani burada.
Onu da söyleyeyim. Hani kızın gelip gerçekten 3-5 saatini masaya ayırması lazım Ya yoksa burada. gerçekten neler neler ya. Elimin Yani. altında Filiz Hoca varken insan Yani. öğrenmez mi? Ama Ki ona rağmen yine çok kötü değilim ama en son Filiz Hoca ile oğlum Ali'ye burada o şey seçti. Geldi burada kumaş seçti kendine. Böyle kamyonlu komik bir kumaş seçti. Ondan nevresim takımı ne kadar dikeceğiz güzel diye oldu değil mi? oturduk. Günün sonunda Filiz Hoca çarşaf takımının çok büyük bir kısmı zaten o dikmiş. Çünkü ben Ama ne sürekli yapayım? yukarı Reşide çıkıyorum. gitti yani. Sürekli yukarı çıkıyorum, bir şeyler oluyor. Hani iş de bir yandan sonuçta devam ediyor. Evde Ali bekliyor. Mecbur, ne yapayım, bitsin bari dedik. Ama ben de kursta hocama diktirirdim. Niye öyle diyorsun ki yani, bu kural. Mesela benim de öğrencilerim işte gitme saati yaklaşınca böyle ay hocam bitmeyecek, yetişmeyecek, ne yapacağız demeye başladıkları anda bir şey olmaz diyorum, bir şey olmaz diyorum. Rahat olun, durun. Bizim maalesef giyim tablomuzda küçük çocuk bedenlerine uygun tablomuz yok. Ama böyle bir talebiniz olduğunu ben zaten şu an duydum Filiz Hoca. Yapabilirsek öyle bir tablo da yaparız. Elbisem hazır arkadaşlar. Yani küçük çocuk biraz zor ama bir ara Reşte ile bir uğraşalım, oturalım. Orada da aslında hani aynı teknik devam ediyor. Beden ölçüsüne göre yaptığımız için. Ben sorunun cevabını biliyorum ama yine hadi sana söyleyeyim. Pratik kesim mi güzel yoksa kalıp mı? Hangisini önerirsiniz? Ya böyle bir soru olamaz. Yani mümkün değil. Singer mi iyi, paf mı iyi? Evet, paf daha iyi. Ama kötü değil yani öbürü de. Şimdi ben pratik kalıp, hazır kalıp kötü diyerek binlerce hocama hakaret edemem yani burada. Mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz kurslarda hocalarımız pratik kalıpla çalışıyorlar. Tabii ki bunlar zaten modestik eğitimleri alınıyor, bütün eğitimler alınıyor ama müfredata göre ilerliyorlar. Açıkçası pratik kalıbı öğrenen zaten kalıpla dikimi rahatlıkla öğrenir. Onda bir sıkıntımız yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani evet orada bir sıkıntı yaşanmış olabilir ama büzülünce hiç belli olmadı. Ya hep söylüyorum, bakın hatayı siz görürsünüz. Hatayı Evet. sadece Gerçekten ve şu an hiçbir şey sadece belli değil. tabii ki de belli olmaz. Aa, Yani hemen bu arada çok arkasına şık bir elbise göstereyim. oldu. Çok güzel oldu. Rengi de çok güzel bu arada. Arkadaşlar. Bak benim Yani yerimde olmak hatayı- isteyenler varmış Filiz abla. Efendim? Ben daha demin dedim ya Filiz Hoca gibi elimde bir nimet var çok iyi değerlendiriyorum. Bir izleyicimiz de şey yazmış. Ben Ya. sizin yerinizde keşke olsaydım. Çalışınca zor arkadaşlar. Yani ben bile bu sene sık sık söylüyorum size. İnanın kendime giysi dikecek zaman bulamıyorum. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel oldu. Ve hiç belli olmuyor şu an. Ben de üzülmüştüm. Bakın, Şimdi tekrar iş çıktı Tek sana tek diye ama. bütün hatalarını gösterdim değil mi dikerken? Şurada şu oldu, burada bu oldu. Şu an hiçbir şey görüyor musunuz? Yakınlaştırsan da hiçbir şey göremezsiniz. O yüzden hep ne diyorum ben size? Lütfen dikin, kötü olduğunu düşündüğünüz bir şeyi bile bir güzel bir ütü vurun bakayım. Hiç kötü bir şey kalıyor mu? Bir giyin, çıkın, bakın asla kimse anlamaz. Asla. Yüzlerce lira verdiğiniz giysi de iyice bir inceleseniz ne hatalar bulursunuz, neler görürsünüz. İnanın bana. Lütfen deneyin, cesaretimizi kaybetmeyelim. Haftaya kumlu krebimizden muhteşem bir yarasa elbise dikeceğim. Onun da böyle delikleri falan var ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Böyle bugün çok uğraştık. Dur bakalım, başka bir formül bulacağım ben ona. Muhteşem bir yarasa elbise dikeceğim arkadaşlar. Filiz Gök'le bir tasarım. Benim Instagram sayfamın adı, bekliyorum. Oradan da bana dilediğinizi sorabilirsiniz. Atölyelerime bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşçakalın.